1066 denince çoğu insanın aklına tek bir savaş gelir. Hastings. Ama İngiltere'nin kaderini sarsan o yıl aslında kuzeyde başladı. Çünkü Normanlar kıyıya çıkmadan hemen önce İngiltere bir başka istila ile yüzleşmişti. Ve bu istila sıradan bir akın değildi. Bu, Viking dünyasının son büyük hamlesiydi. Bir tarafta Vikinglerin en sert ve en hırslı krallarından biri vardı. Harald Hardrada. Diğer tarafta ise tahta yeni oturmuş, daha nefes bile alamamış bir İngiltere kralı. Harold Godwinson. Ve işin en acı tarafı şuydu. Harold'un karşısındaki adamlardan biri kendi kardeşi Tostig'ti. 25 Eylül 1066'da Stamford Bridge yakınında yaşanan savaş bir çağın kapanışıydı. Bir kralın son yürüyüşüydü. Ve belki de kazanıldığı anda bedeli ödenmiş en trajik zaferlerden biriydi. 1066 yılı İngiltere için tam anlamıyla felaket yılıydı. Kral Edward the Confessor öldü ve ardında açık, net, herkesin kabul ettiği bir taht düzeni bırakmadı. Taht boş kalınca da İngiltere sadece bir krallık olmaktan çıktı, bir ödüle dönüştü. Harold Godwinson hızla taç giydi. Ama bu taç başına geçtiği anda üstüne 3 ayrı gölge düştü. Bu tarz tarih ve savaş hikayelerini kaçırmamak için abone ol, bildirimleri aç. Normandiya Dükü William, tahtın kendisine vaat edildiğini söylüyordu. Norveç Kralı Harald Hardrada, İngiltere üzerinde eski İskandinav haklarını ve güç siyasetini öne sürüyordu. Bir de Harold'un kendi kardeşi Tostig vardı. Sürgüne gönderilmişti. Kin doluydu ve geri dönmek istiyordu. İşte bu yüzden tarihin en tuhaf ittifaklarından biri kuruldu. Bir Norveç kralı ve İngiltere kralından nefret eden onun öz kardeşi. Bu iki adam İngiltere'yi Harold'dan almak için birleşti. Harald Hardrada sıradan bir hükümdar değildi. O, Kuzey dünyasının en büyük savaşçı krallarından biri olarak anılır. Hayatı sürgünle, savaşla, paralı askerlikle ve fetihle geçmişti. Gençliğinde doğuya gitmiş, Bizans dünyasını görmüş, savaşmış, para kazanmış. Sonra da Norveç tahtına çıkmıştı. Zaten Hardrada lakabı da boşuna değildi. Sertti, hırslıydı. Geri adım atmayan bir adamdı. İngiltere'ye macera için gelmemişti, taht için gelmişti. Yanında büyük bir filo vardı. Kaynaklar sayılarda değişir ama geleneksel anlatılarda yaklaşık 300 gemilik bir filodan söz edilir. Yani bu birkaç yüz kişilik bir baskın değil, ciddi bir işgal girişimiydi. Norveçliler kuzeye çıktı, ilerledi ve York civarında İngiliz kuvvetleriyle ilk büyük çarpışma yaşandı. Fulford. Burada Kuzeyli ordu üstün geldi. York baskı altına girdi ve Hardrada'nın planı işlemeye başladı. Tam o noktada Norveç kralı ve Tostig şunu düşünmüş olmalı. İngiltere'nin kuzeyi açılıyor. York teslim oluyor. Harold yetişemeyecek. Taht yolu artık görünmeye başladı. Savaşın kaderini belirleyen şey tam da burada oldu. Çünkü Harold Godwinson güneyde oturup beklemedi. Stamford Bridge öncesi yaptığı şey başlı başına olağanüstüydü. Ordusunu topladı, arayı kapattı. Londra'dan kuzeye akıl almaz bir hızla yürüdü ve düşmanı hazırlıksız yakaladı. Bu sadece hız değildi. Bu ölümcül bir karardı. Çünkü geç kalırsa kuzey düşebilirdi. Ama zamanında vurursa Vikingleri tam en rahat anlarında yakalayabilirdi. Ve Harold tam bunu yaptı. 25 Eylül sabahı Hardrada'nın ordusu Stamford Bridge civarında York'tan gelecek teslimiyet işaretlerini ve rehineleri bekliyordu. Yani tam savaş düzeninde, tam alarma geçmiş bir ordu değillerdi. Üstelik anlatılara göre hava sıcaktı ve birçok Norveçli ağır zırhını gemilerde ya da geride bırakmıştı. Kısacası karşılarında bir anda beliren şey, bekledikleri yerel direnç değildi. Bizzat İngiltere kralının ordusuydu. Ve işte burada savaşın en unutulmaz anlarından biri yaşandı. Harold, kardeşi Tostig'e son bir teklif gönderdi. Eğer şimdi taraf değiştirirse, eski ünvanlarını ve kontluğunu geri vereceğini bildirdi. Yani son anda dön, ben de seni affedeyim dedi. Ama Tostig bu teklifi kabul etmedi. Onun cevabı çok şey anlatıyordu. Peki, Harald Hardrada'ya ne vereceksin? Ve Harold'un buna verdiği cevap, savaş tarihinin en sert sözlerinden biri olarak anlatılır. 6 ayak toprak. Gerekirse
boyu uzun olduğu için biraz daha fazlası. Yani mezar. Bu konuşmanın kelimesi kelimesine böyle geçip geçmediği tartışılır. Ama sahnenin ruhu nettir. Artık dönüş yoktu. Kardeşlik bitmişti. Merhamet bitmişti. Savaş başlayacaktı. Stamford Bridge'in en meşhur sahnelerinden biri de köprüdür. Anlatıya göre bir Norveçli savaşçı dar köprü geçidini tek başına tutarak İngilizlerin ilerleyişini bir süre durdurdu. Elindeki büyük baltayla yaklaşanı biçti, geçidi tıkadı ve ordusuna zaman kazandırdı. Bu hikaye bugün hala anlatılır. Belki ayrıntıları zamanla büyüdü, belki destansı hale geldi. Dar geçit, İngilizlerin ilk darbeyi tam güçle indirmesini geciktirdi ve savaşın o ilk anı tam anlamıyla unutulmazdı. Dar bir köprü. Bir yanda İngiliz ordusu yığılıyor, ortada baltalı tek bir savaşçı ve arkada toparlanmaya çalışan Vikingler. Ama o köprü sonsuza kadar tutulamazdı. İngilizler geçidi aştı. Savaş alanı genişledi. Ve sonra Stamford Bridge tam anlamıyla bir kıyıma dönüştü. Harold Hardrada geri çekilen, uzaktan komut veren bir kral değildi. Bizzat öndeydi. Savaşı sürüklüyordu. Adamlarını ileri itiyordu. Ama savaşın en sıcak anında öldürüldü. Ve Hardrada düşünce Kuzeyli ordunun ruhu da sarsıldı. Çünkü bazı komutanlar sadece emir vermez, ordunun kendisi haline gelir. Hardrada böyle bir adamdı. Tostig'de savaşta öldü. Yani Harold Godwinson o gün hem Norveç kralını hem de kendi kardeşini aynı savaş alanında ortadan kaldırmıştı. Ama çarpışma hemen bitmedi. Gerideki Norveç kuvvetleri toparlanmaya çalıştı. Eystein Orre komutasındaki takviye güçler geldi. Fakat onlar da hızla yürüyüp yetişmiş, yorgun düşmüş ve düzen kurmakta zorlanan birliklerdi. Sonunda savaşın dengesi Harold'un lehine kırıldı ve Norveç tarafı dağıldı. Günün sonunda ortaya çıkan tablo yıkıcıydı. Norveç ordusu paramparça olmuştu. O büyük istila rüyası Stamford Bridge'de kan kaybetmişti. Rivayete göre İngiltere'ye gelirken yüzlerce gemiyle gelen kuvvetin dönmesi için çok daha az gemi yetmişti. İşte bu yüzden Stamford Bridge çoğu zaman bir sembol olarak anılır. Viking çağının son büyük savaşı. Elbette tarih bir düğmeye basıp bir günde bitmez. İskandinav etkisi ertesi sabah yok olmadı. Ama ruh olarak büyük Viking krallarının İngiltere'yi fethetme çağının son büyük darbesi burada kırıldı. Ve şimdi hikayenin en acı yerine geliyoruz. Harold Godwinson kazandı ama bu zafer onu kurtarmadı. Çünkü Stamford Bridge'den sadece 19 gün sonra 14 Ekim 1066'da Hastings'te bu kez Normandiya Dükü William'ın ordusuyla karşılaşacaktı. Yani Harold kuzeyde Vikingleri durdurdu ama hemen ardından güneye dönmek zorunda kaldı. Uzun yürüyüşler, sürekli alarm hali, kan kaybı, yorgunluk ve bitmek bilmeyen baskı. Stamford Bridge'de kazandığı zafer onun omzuna yeni bir yük bindirdi ve Hastings'te kaybetti. İşte Stamford Bridge'i böylesine büyük yapan şey tam da bu. Bu sıradan bir savaş zaferi değil. Bu kazanıldığı anda bedeli hissedilen bir zafer. Harold burada İngiltere'nin üstüne çöken Viking gölgesini dağıttı. Ama bunu yaparken birkaç hafta sonra yaşayacağı ikinci ve daha ölümcül çarpışmaya da yorgun girdi. Yani Stamford Bridge sadece bir savaşın sonu değil, aynı zamanda Hastings'in başlangıcı. Burada Vikinglerin son büyük rüyası bitti. Ama aynı anda İngiliz-Sakson İngiltere'de sonunu hazırlayan yola girdi. İşte bu yüzden 1066'nın gerçek dramı tek bir savaşta değil, iki savaş arasında gizlidir. Önce kuzeyde Hardrada gelir. Çelik gibi bir kral, büyük bir istila umuduyla İngiltere'ye çıkar. Harold yetişir, onu ezer ve kazanır. Sonra daha yaralar kapanmadan güneye dönülür ve bu kez kıyıda William bekler. Bir kral bir istilayı durdurur ama ikinci istilayı durdurmaya gücü yetmez. Stamford Bridge'in hafızada kalması gereken asıl yönü de bu bence. Bu savaşta sadece adamlar ölmedi, bir çağ kapandı. Kuzey'in eski fetih iddiası burada son büyük darbesini aldı ve İngiltere bir felaketi durdururken başka bir felakete doğru yürüdü. Peki sence Harold Godwinson için Stamford Bridge gerçek bir zafer miydi?
Yoksa Hastings yenilgisinin başlangıcı mı? Yorumlarda konuşalım. Savaşların izinde kalmaya devam edin. Tarihle kalın. Hoşça kalın.